Bu bölümde konuşacağımız nokta kritik yol analizi. Bu bölümle ilgili sorular çıkar. Araç tekniklerin içinde ikinci maddedir. Açıkçası birinci madde çok anlamsızdır. Bir A analizi diye bir şey yazar orada. Onunla ilgili zaten bir soru da çıkmaz. Fakat kritik yol analizi çok ama çok önemli. İngilizcesine yazalım. Bunun Critical Path Method diye geçer. Evet, hatta CPM diye kısaltılır. Önce bunun avantajlarından bahsedelim. Kritik yol analizi neden kullanılır? Ben proje yönetiyorum, ben projede görev alıyorum diyen bir kişinin mutlaka bilmesi gereken bir konudur kritik yol analizi. Bir kere projenizin süresini kısaltmak istiyorsanız eğer, proje süresini kısaltmak sizin hedefinizse mutlaka kritik yol analizinden faydalanmanız gerekir. Sonra kaynakları verimli kullanmak istiyorsanız, kalifiye olan kaynaklar öncelikle hangi işlerde kullanılmalı sorusunun cevabını vermek için çok işe yarar. Sınırlı sayıda kaynağınız varsa kaynak dengelemede çok etkili bir yöntemdir. Hangi işler daha önce yapılsın, hangi işler ötelenebilir bunu belirleriz. Bir de riskleri daha net görmek için bu teknikten yararlanırız. Risk yönetiminde sonuçları, daha doğrusu buradan kritik yoldan çıkan sonuçlar risk yönetimi süreçlerinde etkileyebilir. Burada gördüğünüz ifadeler avantajlar anlatıyor. Yani bunları yaparsanız, yani kritik yolu yaparsanız bunları sağlarsınız. Avantajlar. Dezavantajı var mı? Şöyle bir dezavantajı var. Çok büyük projelerde bu kritik yol analizini kağıt kalemle yapmak mümkün değildir. Onun için bir matematiksel işlem yapacağız bu kritik yol için. Bu yüzden bilgisayarlara ihtiyaç duyulur. Büyük projelerde bilgisayar ihtiyacı vardır. Ve bu matematiksel işlemle de ilgili kısaca bir bilgi vereyim. Matematiksel işlem aslında çok zor bir işlem değil. Sadece toplamayı ve çıkarmayı bilmeyi gerektirir. Öyle yüksek matematiğe ihtiyaç yoktur. Bu kritik yol analizini mutlaka sayılarla anlatmak gerekiyor. Sınavda da bu hesaplamaları yapmanız gerekecek. Ben bir ağ diyagramı hazırladım. Yukarıda gördüğünüz bir network diyagramı. Aktivitelerin sıralaması belli, tanımlanmış. Finish to start hepsi birbirini bitince bekleyecek şekilde. Ki bu örneği ben eğitimlerde de anlatıyorum. Hızlıca aktivitelerin ne kadar sürdüğünü söyleyeyim. A aktivitesi 3 gün sürecek. B aktivitesi 2 gün sürecek. C 3 gün. D 5 gün. E aktivitesinin 2 tane öncülü var. Hem C hem D. 7 gün sürecek. F 4 gün. Ve G aktivitesi yine 2 tane öncülü var. Ve 1 gün sürecek. Aşağıda bir zaman ekseni hazırladık. Bu zaman ekseninde aslında birazdan Gantt diyagramı haline gelecek. Böylece yukarıda A diyagramı, aşağıda Gantt diyagramı ortaya çıkmış olacak. Zaten amacımız o A diyagramını Gantt diyagramına çevirebilmek. Yani zaman çizelgesi geliştirme sürecinin altının amacı bu zaten. Fakat bunu yaparken projenin toplam süresini bulmayı hedefliyoruz. Ve yukarıda A diyagramına dikkat ettiysek aktivitelerin 4'e bölündüğünü görüyorsunuz. Bu neden 4'e bölünmüş durumda? Sol alt köşeler erken başlama tarihlerini anlatır. Erken başlama zamanı. Sağ alt köşelerse geç başlama zamanları. Şimdi bu ne anlama geliyor? Birazdan örneğimizi yaparken göreceğiz. Erken başlama tarihi, geç başlama tarihi diye ifade edebiliriz. Öncelikle soldan sağa doğru hareket ederek, bu İngilizce'de forward passing diye geçer. Yani ileriye hareket. Her aktivitenin erken başlangıç tarihi nedir? Onu bulmamız lazım. Ve bu soldan sağa hareket bittiği zaman projemizin toplam süresini de bulmuş olacağız. Burada önemli nokta şudur. Projenin bir hedef tarihi olabilir. Bize üst yönetim kısıt olarak vermiş olabilir. Şu anda umrumuzda değil. Aktivitelerimizin sırası, süreleri, kaynakları tahminlenmiş durumda. Bu sıraya bağlı kalarak, bu sürelerle, bu kaynaklarla
Bu proje gerçekten ne kadar sürede biter? Öncelikle amacımız bu. Peki, A aktivitesi projenin ilk aktivitesidir. Bu çerçevede en erken ne zaman başlar diye düşünmek lazım. Aşağıda da bir zaman ekseni var. Sıfır noktasından başlayan günler görüyorsunuz. Aslında bunların her biri bir takvim günü. Yani sıfır aslında örnek vermek gerekirse 1 Nisan 2017, 1 Haziran, 1 Mayıs 2017 gibi tarihler. A aktivitesi projenin ilk aktivitesi olduğuna göre ve en erken ne zaman başlayabilir diye düşündüğümüzde şu sıfır noktasında A'yı başlatabiliriz. Ve şu sol alt köşeye sıfır değerini yazıyorum. A'nın kaç gün süreceği zaten sağ üst köşede yazıyor. Bakınız 3 günlük süresinde bu Gantt diyagramında işaretliyorum. İçine de A aktivitesi diyelim. Peki aralarındaki bağlantı bize aktivitenin birbirini takip etmesi gerektiğini gösteriyor. Yani A bitmeden B başlayamaz. Bu durumda B aktivitesi en erken ne zaman başlayabilir diye baktığımızda işte 3. günün sabahında B başlayabilir. Gelin şuraya 3 yazalım. 2 günde kendisi sürecek. 2 günlük çizgisini çekelim. Hatta içinde birazcık tarayalım. Güzel gözüksün. Hatta A'yı da tarayalım. Peki bundan sonra yol ikiye ayrılıyor. C aktivitesinden devam edelim. C aktivitesi en erken ne zaman başlayabilir? 3, 2 daha zaten B'den gördüğünüz. Bu aktivite en erken 5'inde başlayabilir. Şuraya C aktivitesi diyorum. Kaç gün sürecek? 3 günlük çizgisini çekiyorum. Peki D aktivitesine bakalım. B'den sonra D de başlayabilir. En erken ne zaman başlayabilir? Bu da 5'inde başlayacak. D ile C ile paralel. Ve kaç gün sürecek? 5 günlük bir çizgi çektim. Bunu da içini güzelce tarayalım. Sonra E aktivitesine dikkat. Hem C'nin hem D'nin bitmesi lazım. İkisi de finish to start. Burada uzun olan aktivitenin beklenmesi gerektiğini unutmayalım. C'de D'de bitecek. Hangisi daha uzun? İkisinin de çıktıları E için gerekliyse E aktivitesi en erken ne zaman başlayabilir? 10'unda başlayabilir diyeceğiz. Yani şu D'nin bitişinde E'yi başlatalım ve bu sefer 7 günlük bir çizgi çekeceğiz. Şuraya kadar geliyor, birazcık yamuk oldu, kusuruma bakmayın. Siz kendiniz çizerken daha güzel çizin. F aktivitesi ise o da D'nin bitmesini bekliyor. Onu da 10'undan önce başlatamayız. F'yi de bu E ile paralel çizelim. Ve bu sefer 4 günlük bir çizgi çekiyorum. Evet, şöyle bir şey olsun bu da. Fazla ileriye gitmesin. Son olarak da G aktivitemiz var. Hem E'nin hem F'nin bitmesi gerekiyor. Bu da en erken uzun olan bekleneceği için 17'sinden önce başlayamaz. G'yi de tam 17'sinde başlatırsak 17'sinde G aktivitesini çizelim. Şuralarda bir yerde olsun G aktivitesi. Bir günde kendisi sürecek bu G aktivitesi. Şuraya kadar getirebiliriz. Yani 17 bir daha bu proje toplam 18 iş gününde bitmiş olur. Burada küçük bir düzeltme yapıyorum. E aktivitesi aslında birazcık daha bende uzun olmalıydı. Evet, şuraya kadar geldiğini varsayınız. Böyle daha doğru oldu. Hatta şurayı da kapatalım, burayı da çizelim. Böylece evet, projemizin toplam süresini bulmuş oluyoruz. İsterseniz bu 18'i şu G'den sonra ya da 17 bir daha projenin toplam süresi 18'dir diye burayı da yazabiliriz. Hem aktivite tarihlerini bulduk, hangi aktivitenin en erken ne zaman başlayabileceğini, hem de projenin toplam ne kadar süreceğine dair bir sonuca ulaştık. Şimdi bu yaptığımız çalışmanın tam tersini yapmamız gerekiyor. Bu sefer backward passing, yani geriye hareket denen bir kavram var. Bitiş tarihinden bulduğumuz toplam süreden geriye doğru gelerek geç başlama zamanlarını bulmamız lazım. Bu işler en geç ne zaman başlayabilir? Peki bunu deneyelim. Bu örneğimizde proje 18 gün sürecektir. Evet, onu görüyoruz.
18 bizim toplam süremizdir. Şimdi tersten soracağım. Madem projenin 18 günde bitmesi gerekiyor, böyle bir kısıt geldiğini varsayın. G aktivitesi en geç ne zaman başlasa da olur. Yani şu 17'den daha geç bir tarihte başlayabilir mi? 18'inde başlarsanız kendisi de bir gün süreceği için proje 19'una kayar. Bu yüzden en geç başlayabileceği tarih 17'dir. 17'den daha geç başlayamaz. Mutlaka 17'sinde başlamalıdır G aktivitesi. Bunu şurada gösterelim. Peki E aktivitesi kendisi 7 gün sürecek zaten. Bu da 17'sinde mutlaka başlaması lazım. Bu çerçevede en geç ne zaman başlayabilir diye baktığımda mutlaka ama mutlaka onun da başlaması gerektiğini görüyorum. Yani 11'inde başlarsanız kendisi 7 gün sürer. Bu yüzden G 18'inde başlar. 18 bir daha 19'una uzar. Bu durumu istemiyorum. Peki F'ye bakalım. F en geç ne zaman başlasa da olur. Bu mutlaka 17'sinde başlayacak. İyi de F 4 gün sürecek. 17'den 4 çıkarsam bu aktivite 13'ünde başlasa da bir sakıncası yok. Yani şu F bir miktar daha ötelenebilir mi? 13'üne kadar. Evet, bunu görebiliyoruz. Bir miktar daha ötelenebilir. Fakat 14'ünden daha geç başlayamaz. Peki D'ye bakalım. D en geç ne zaman başlayabilir? Bunun iki ardılı var. Bir aktivite mutlaka 10'unda başlamalıyım diyor. Bu aktivite 3 gün daha geciksem de olur diyor. İşte biz mutlaka şu tarihte başlamalıyım diyeni referans alacağız. Yani bu aktivite 10'unu geçememesi gerekiyor, geçmemesi gerekiyor. Bu yüzden D'nin de hani 5 gün çıkarırsanız D'nin süresini, D'nin de mutlaka 5'inde başlaması gerekiyor. Daha fazla gecikemez. Çünkü D kayarsa E'yi kaydırır. F'den sorun yok ama G de kayar. Proje ötelenir. Peki C'ye bakalım. C'nin kendisi 3 gün sürecek. E aktivitesi, ardıl aktivite mutlaka onun da başlayacak. 10-3. Şuraya 7 yazabiliriz herhalde. Evet. Sondan bir önce B aktivitesi var. B'nin de 2 ardılı var. Ardıllardan bir tanesi kilitlenmiş. Mutlaka 5'inde başlamalıyım diyor. B aktivitesi de 2 gün süreceğine göre B'nin de mutlaka 3'ünde başlaması gerekir. Ve son aktivite A aktivitesi. Şuradaki 3'ten aslında değil mi, süre olan 3'ü çıkarıyorum ve böylece geç başlama zamanını, A aktivitesinin geç başlama zamanını buluyorum. A'da mutlaka 0'ında başlamalı. Peki bu ileriye ve geriye gelişin sonunda ne bulduk? Şimdi ona bakalım. Bizim hangi aktivitelerimizde erken ve geç başlama tarihleri eşittir diye sorsam. Mesela A'da 0'a 0, B'de 3'e 3, C'de eşitlik yok, D'de 5'e 5 eşit, E'de 10'a 10. Eşit olanları buluyorum. 17'ye 17. Yani A, B, D, E ve G aktiviteleri hem erken hem de geç başlama değerleri aynı olan aktiviteler. Bunların süreleri A3, B2, D5, E7, G1. Bunları toplarsak projenin toplam süresini buluruz. Bu aktivitelerin sürelerinin toplamı proje süresini verir. Yani bakınız şu A aktivitesi, şu B aktivitesi, C yok bu listede, D aktivitesi, E aktivitesi ve G aktivitesi. İşte bu aktivitelere kritik aktiviteler denir veya kritik yol diye konuşulur. Kritik yol şu anlama geliyor. Bu aktivitelerden bir tanesinin süresi uzarsa eğer proje süresi kesinlikle uzar. Veya tam tersi, bu aktivitelerden bir tanesinin süresini kısaltabilirseniz proje süresi kısalır. Yani kritik olmayan aktivitelere uğraşmanıza gerek kalmaz. Sadece bu aktivitelerdeki sürelerinin değişmesiyle proje süresi uzatılabilir veya kısaltılabilir. Peki C aktivitesinde bakınız şurada bir aralık var. Hatta o 7 ile 5 arasındaki fark. 2 gün bir fark görüyorsunuz. F'de de 13 ile 10 arasında bir fark var. O da şurası. Burası da 3 günlük bir fark. İşte bu 2 gün, C'nin 2 gün, F'nin 3 gün, şöyle bir kavramla tanışalım. Toplam bolluğu var diye konuşuruz. Toplam bolluk kavramı karşımıza çıkar.
C 2 gün daha kaysa da proje süresini etkilemez. F 3 gün daha kaysa da proje süresini etkilemez. İşte sınavda bunlar karşımıza çıkıyor. Kritik aktiviteleri bulmamız isteniyor. Toplam süreyi bulmamız isteniyor. Hangi aktivitenin ne kadar kritik olduğu ne kadar bolluğu olduğunu bulmamız isteniyor. Bununla ilgili sorulara hazırlıklı olmanızda fayda var. Bu süreçle ilgili daha anlatacak çok şey var ama yarım saate yakın bir video oldu. Bunu YouTube'da yayınlamam birazcık sorun olabiliyor. Onun için burada kesiyorum. İletişim bilgilerimi paylaşıyorum. Proje yönetimiyle ilgili eğitimlerimize bekliyorum diyorum ve bir sonraki videomda kısa zamanda çekmeyi hedefliyorum onu da. Geri kalan araç ve tekniklerden bahsedeceğim. Daha kritik yoluyla ilgili anlatacağım bayağı bir şeyler var. Bunları yavaş yavaş ele alacağız. İyi bir hafta diliyorum. Projenize başarılar diliyorum. Hoşça kalınız.